Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayım. Sağ olsun Sörde kameranın arkasında bana yardımcı oluyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Hava yağmurlu, yağmur dindi. Hemen çekimlere başladık. Ne inceleyeceğiz? Desview P5 2'ye yakından bakalım. 5.5 inçlik kamera monitörü. Vakit kaybetmeyelim ve detaylara geçelim. Monitör beyaz bir kutuyla geliyor. 800 nit olduğu paylaşılmış, 4K, 3D LUT ve HDR desteği olduğu yazılmış. Arkasında da birazdan değineceğimiz özellikler paylaşılmış. Kutudan kullanım kılavuzu, sertifika, kutu içindekiler, monitörü kameraya bağlamak için L braket, 2 tane HDMI kablo, temizleme bezi, LUT'ları içeren bir USB, güneşlik ve Desview P5 2 çıkıyor. Tamamıyla siyah ve plastikten üretilmiş. Köşelere darbelerden koruması için kauçuklar eklenmiş. Bu monitörde hem HDMI girişi hem de çıkışı bulunuyor. 4K 30p'ye kadar destek sunuyor. Özellikle monitörün ekran koruyucuyla geldiğini belirtelim. Bu güzel bir detay. Ön tarafta da panelin çevresinde güneşliği takabilmemiz için tırtıklı plastik yapıştırılmış. Şimdi sıra monitörü kameraya monte etmekte. Kutu içerisinden çıkan L braketi alıyoruz ve monitörün yanından bağlıyoruz. Kolay bir şekilde bağlanıyor. Ardından kameraya takıyoruz ve sabitliyoruz. Tabii bu vidaları iyi sıktığınızdan emin olun ki bu monitör ve kamera oynamasın. Şu anda monitör bağlandı. Yapmamız gereken şey kutu içerisinden çıkan kameranıza uygun HDMI kabloyu kameraya ve ardından da monitörün HDMI in girişine bağlamak. Her şey hazır. Tek bir şey kaldı. O da monitörü beslemek. Ne ile besleyeceğiz? Sony NPF bataryalarla veya şarj adaptörleriyle bu monitörü çalıştırabilirsiniz. Ben batarya kullanacağım dışarıda çekim yaptığımız için. Arka tarafına takıyorum ve oturtuyorum. Artık monitörümüz kullanıma hazır. Gelelim monitörün özelliklerine. Full HD, 401 ppi ve 800 nit'te parlaklığa sahip. Dokunmatikte bir paneli var. Menüye girmek için de bir kere ekrana dokunmanız yeterli. Menüde pozlama asistanı ve altında da farklı seçenekler var. False Color, Zebra, histogram, waveform ve HDR. Histogram ve waveform'un parlaklığıyla pozisyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Netleme ve kompozisyon kısmına geldiğimizde tek bir rengi seçebilir, netliği renklerle belirleyebilir, monitörün ortasına bir işaret koyabilir veya monitör üzerinde sınırlar çizebilirsiniz. Ayrıca monitörde farklı oranları da seçebilirsiniz. Farklı boyutlarda grid çizgilerinin olması da çekimlerde bize büyük avantaj sağlıyor. Ses seviyesini de sağa veya sola konumlandırabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden bir de USB çıktığını paylaşmıştım. Desview bu USB'nin içerisine farklı LUT'lar koymuş. Tabii siz de en çok kullandığınız LUT'u kopyalayıp monitöre takabilirsiniz. Peki bunun ne faydası var? Şimdi resim profili kullanılan çekimlerde diyafram oldukça yüksek tutulur malumunuz. Şu açıdan çok önemli. Montajda alacağımız sonucu bize çekim esnasında görmemizi sağlıyor. Bu bizim için çok büyük avantaj. Yani bizim derken işte kameramanlar, görüntü yönetmenler açısından. Bu küçücük alet de bu özelliği bize sunmuş. Düşünenlere teşekkür ediyoruz. Ekran ayarlarında oranı değiştirebilir.
ekranı sağa sola yukarı aşağıya çevirebilir veya zoom yapabilirsiniz. Ayrıca parmağınızla ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Resmi dondurma seçeneği de var. Anamorfik lensleriniz varsa bu lensleri de taktığınızda ekran oranını lensin oranına göre eşleştirebiliyorsunuz. Tabii üst tarafta da tuşlardan bahsetmiştik. Bu tuşlarla da kısa yollara ulaşabilirsiniz. Mesela Exit tuşuna bastığınız zaman histogram devreye giriyor. Sol tuşuna bastığınızda waveform'u açıp kapatabiliyor. Sağ tuşuna bastığınızda da ses seviyesini görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca çıkış tuşuna bastığınızda netliğin hangi noktada olduğunu renklerle belirleyebiliyorsunuz. Sistem ayarlarında ise renk, parlaklık, kontrast, keskinlik ve saturasyon, doygunluk bulunuyor. Renk sıcaklığını değiştirebilir, ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz batarya durumunu da ekranda gösterebilirsiniz. DeskView monitöre güncelleme desteği de sunuyor. USB üzerinden monitörü güncelleyebiliyorsunuz. Yine detaylı bir inceleme yaptık ve günü bitirdik, havada kararmaya başladı. Sonuç olarak eğer hafif, kaliteli, güzel, ufak boyutlu bir monitör arıyorsanız DeskView P5 II güzel bir tercih olabilir. Kutu içeriğinde yok. Bunun dışında bir monitöre eklenebilecek tüm özellikler konulmuş. P5 II iç ve dış çekimlerde sizi üzmeyecek bir monitör. Ancak dış çekimlerde çok güneşli havalarda 800 nit parlaklık yeterli olmuyor. Belki biraz daha yüksek olabilirdi. Bunun dışında eksi olarak nitelendirebileceğim iki farklı nokta var. Biri taşıma kılıfının çıkmaması, ikincisi full HDMI kablo bulunmaması. Çünkü yeni cihazlarda, yeni kameralarda artık büyük televizyonlarda kullandığımız HDMI kablolar kullanılıyor. O kablolardan birini de kutu içeriğine koyarlarsa tadından yenmez. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.